Şu şehre bakar mısınız ya? Her tarafı eski püskü. Her taraf küf, küf kokuyor, küf. Ulan yıkın bunları, şu nehir kenarlarına güzel güzel villalar yapıp satın. Araplara, Katarlılara. Almanlar keriz ya. Gerçekten. Göründüğü üzere Mikail Dağı'nın sahibi Mikail Bey keyfine, zevkine düşkün olup şarap tarlalarıyla, özel restoranlarıyla, muhteşem şehrin manzarasıyla keyfini sürmüş buralarda. Bu Mikail denen adam zamanında cenneti burada yaşamış. Şarabını da içmiş. Misler gibi. Hatunlarla da takıldıysa takıldı. Şimdi cehenneme gitse bile fark etmez. Zaten cenneti görmüş burada. Yukarıdaki saraya doğru ilerliyoruz. Ne kadar engin bir ev. Pencerelerine bakar mısınız? Buralarda yaşam var arkadaşlar. Bu gördüğünüz merdivenden yukarı tırmanacağız şimdi. Ve sarayın yan cephesine ulaşacağız. Evet, Selva merdivenleri tırmanıyor. Yoruldu. Burada bir gümbet var. Şehre hakim noktada. Aşağıdaki manzara korkunç. Süper bir manzara var. Aşağıda tekrar bir saray var. Birazdan oraya da ineceğiz. Nedense ki her sarayın yanında hemen bir kilise var. Demek ki krallarla papazlar Orta Çağ'ın hakimleriymiş. Burada bir tane fıskiye havuz var. Üstü kapalı şu anda. Nedenini bilmiyorum. Mükemmel bir saray fakat şu anda restorasyon yapılıyor. Ön cepheleri tamamen kapalı. Bu da havuzumuz ve havuzumuzun içerisindeki orta noktasındaki heykeller. Havuzun önü üstü tamamen kapatılmış durumda. Etrafı bahar için çiçeklendirilmiş. Fakat saray tam bir restorasyon içerisinde. Maalesef iç kısmına girme imkanımız yok. Ancak dıştan alabildiğimiz görüntüler bunlar. Şurada ön tarafta bir balkon var. Oraya gidip şehri yukarıdan görüntülemek istiyorum. Muhteşem bir manzara sunuyor bu balkon. Evet. Balkonumuza geldik. Aşağı kısmını şöyle göstermek istiyorum. Mikail Dağı Bamberg şehrine tam anlamıyla hakim bir dağ. Görüntüler mükemmel. Mutlaka buraya gelindiğinde bu dağa çıkmanız ve buradan şehri gözlemlemeniz tavsiye olunur. Çok güzel bir manzara. Bu kısımdaki ağaçları görüyorsunuz. Henüz yeşerme başlamamış burada. Bunlar yazın çok daha tatlı bir görüntü verir. Arka kısmında sarayın asma bahçeleri var. Herhalde orada yetiştirdikleri üzümlerden yaptıkları şarapları da buranın kralları, prensleri zamanında içmişler. Yetiştirilen üzümlerden güzel şaraplar yapıldığına inanıyorum. Mükemmel görüntüler arkadaşlar. Bu şehir herkese tavsiye olunur. Lütfen Almanya'ya geldiğinizde mutlaka Bamberg'e uğrayın. Bunlara siz de şahit olun. Susadıysan bak şurada çeşme var. Kaynak. Doldur araba. Hemen arabayı buraya çekip Çeşme dolduralım. gördük mü gözlerimiz yıldız yıldız oluyor. Evet. Mikail Dağı'na bir de bu taraftan tırmanıyoruz bugün. Burada da ilginç bir yapılar var. Oldukça eski. Şimdi gördüğünüz gibi manastırın bu kısmı tamamen restorasyon halinde. Bu eski püskü yapıları korumak için böyle uğraşıyorlar. Dünyanın parasını harcıyorlar. Ne gerek var diyorum yani bu kadar şeye.
yıkıp şuraya rezidanslar kurulsa, gökdelenler dikilse dünyanın rantını kazanırlar ya diye düşünüyorum. Aptal bunlar ya, Almanlar. Bugün burada restorasyon olmasaydı Mikail Manastırı nasıldı? Hep birlikte izleyelim o zaman. Evet, bu kapıdan sarayın içine giriyoruz. İçine değil, daha doğrusu ön kısmına. Görüyorsunuz. Bu kısımların restorasyonu tamamlanmış. Mükemmel bir yapı. Tamamen kireç taşı dediğimiz taşla kaplı. İşlemeler çok güzel. Ama barok bir eser değil. Sade bir eser. Çok büyük, görkemli ama gösterişli değil. Bahçenin belirli kısımlarında şöyle balkonlar var. O balkonlardan şehri çok daha rahat görüyorsunuz. Ağaçlar hepsi aynı stil. Şu anda budanmış durumda. Baharla birlikte tabii ki yakında yeşerirler ve çok daha güzel bir atmosfer oluştururlar diye düşünüyorum. Evet, yandan Bamberg'in sarayın bahçesinden görünüşünü almak istiyorum. Daha arkada bir saray daha var. O da çok hoş. Oraya da ulaşmaya çalışacağız. Görüyorsunuz. Bayağı yüksekteyiz. Arka planda da şehrin görüntüsü, muhteşem bir panorama. Sarayın ön bahçesindeki yapılar bunlar. Herhalde sarayın çalışanları buralarda yaşıyordu. Arka planda da sarayın ön kısmını görüyorsunuz. İki büyük minare var. Epey yüksek. Şu anda restorasyon çalışmaları yapılıyor. Bunlar da yan binalar. Bazı noktalarında restoranlar var. Kafeteryalar var. Ne olarak kullanılıyor bilmiyorum. Şu anda. Muhteşem bir eser arkadaşlar. Görülmeye değer. Herkese tavsiye ediyoruz buraları. Şimdi sarayın normal zamanına alma bir fotoğraf gördüm şurada. Yaklaşmak istiyorum. Bu şekildeymiş. Görüntüsü bu şekildeymiş. İçinde de ayrıyetten bir bahçe var. Bunları restore etmek yeniden yapmaktan daha pahalı gibi sanki. Evet, iki tane kulenin ön tarafında muhteşem bir balkon, iki tarafı heykellerle süslü ve ortada da bir merdiven iniyor bahçeye doğru. Buradan içeri giriliyor. Çok gösterişli ön tarafı. Ayrıyetten tahmin ediyorum orada fıskiye bir havuz daha var. Üzerinde heykel var. Dediğim gibi restore edildiği için oralara yaklaşamıyoruz. Bunlar da yan binaları. Bu da bizim Selva. Bu Mikail denen adam keyfine zevkine çok düşkünmüş. Çok düşkünmüş, evet. Mikail. Evet, burası Mihail Dağı Manastırı. Şurada görmüş olduğunuz resimde yapının nasıl olduğunu gösteriyor. 18. yüzyılda bazı eklemeler yapılmış bu saraya. Daha doğrusu manastıra. Bana kalırsa saray ama manastır yazıyor. Ön tarafı barok stile dönüştürülmüş. Şu görmüş olduğunuz kapılar tamamen orijinal. Buradan içeri giriliyor. Üstünde bir de küçük kapısı var.
Bakın. Ön bahçeye araçla girilebiliyor. Burası Mikhail Beyak Manastırı'nın, Mikhail Dağı Manastırı'nın ön girişi. Herhalde şu heykel de Mikhail olsa gerek. Mutlaka. Yani dinin orta çağda ne kadar güçlü olduğunu gösteren eserler bunlar. Burası da etrafı. Bilmiyorum. Her taraf sakallı dolu. Sakallı aynısı. Her tarafa evlerin üstüne heykellerini yaptırmış. Değil, tahmin etmiyorum. Yine dini bir heykel. Şimdi bu Mikhail Hristiyan din adamı, artık nasıl bir rahipse, nasıl bir papazsa burada kendine şarap üretim tesisleri kurmuş. Bira üretim tesisleri kurmuş. Hatta İtalyan restoranı bile kurmuş. Yan tarafta asma bahçeleri var. Üzümleri orada yetiştirip burada merdiven altı üretim yapıyormuş. Herhalde bu manzarada bütün gün şarap içiyordu. Ya tahmin ediyorum bu araba da onun arabası. Evet, şu anda Mikhail Dağı Manastırı'nın ön bahçesindeyiz. Pardon, arka bahçesindeyiz. Şehre bakan arka bahçesindeyiz. Burada bir kafeterya var. Burası Güller Bahçesi'ymiş. Evet, ilerideki duvarların arka tarafında dediğim gibi asma bahçeleri var. Üzüm yetiştiriliyor. Ve burada gerçekten bu manastırda şarap üretiliyormuş. Artık rahipler burada da herhalde oturup köklü kaşarla birlikte Antep fıstığı eşliğinde o şarapları içiyorlardı. Fakat süper bir manzara. Gerçekten burada da harbiden şarap içilir diye düşünüyorum. Adamlar zevkli adamlarmış. Adam şarabını içmiş, hayatının keyfini sürmüş. Biz de buralara şahit olduk, gördük. Şimdi dönüyoruz yavaş yavaş. Evet, bizim bedava kamp yerine tekrar geliyoruz. Yalnız problemimiz duş yok, tuvalet yok. Bunlara söyleyelim, yazalım. Bir duş tuvalet eklesinler. Evet. Kimse yok. Kimse yok. Park alanları bize ait. Biz burayı kamp yeri olarak kendimize ayırdık. Bedava kamp yeri, sessiz. Şehir merkezine çok yakın olması enteresan. Yaklaşıyoruz yavaş yavaş kamp alanımıza. Evet, kamp alanımıza Lidl geldik. kamp alanı. Birazdan buraları boşalacak. Saat 8'den sonra burada bir tane araba göremezsiniz. Evet. Lidl park alanına, yani kamp yerimize vardık. Hemen akşam yemeği hazırlığına başladık. Bamberg en fazla bira içilen şehirmiş. O zaman bira içmeden gitmek olmaz. Biz de biralanalım. Evet, hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Tekrar Hoşça görüşmek üzere. Bye bye.